Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde, saksıda ya da bahçede nasıl verimli bir şekilde salatalık yetiştirebiliriz? Özellikle salatalık yetiştirmenin püf noktalarından ve nelere dikkat edersek çok verimli bir şekilde salatalık artışı sağlayabiliriz. Tüm detaylarıyla sizlere püf noktalarından bahsetmeye çalışacağım. Salatalıkta verim artışı için ilk değinmek istediğim konu salatalığı ipe bağlama noktası. Ben geçen yılda aynı yöntemi denemiştim. Eğer salatalıklarınızı bakın bu şekilde bir ipe dolar iseniz, bağlar iseniz salatalıklarınız çok daha hızlı büyüyeceklerdir. Çünkü bu şekilde salatalıklar hem direkt güneşi alabiliyorlar hem de yeterince hava aldıkları için hem hastalıklardan hem de birbirlerine hastalık bulaştırmalarını önlemiş oluyoruz. Bakın bu şekilde ipleri ben yukarı doğru bağladım ve böylelikle salatalıklarımız büyüdükçe ipe dolayacağım. Bakın göstermek istiyorum. Bu şekilde salatalıklar büyüdükçe ipe sarıyoruz ve böylelikle salatalıklarımız yukarı doğru büyümüş oluyorlar. Hem yer daha geniş olmuş oluyor hem de dediğim gibi salatalıklar birbirine hastalık bulaştırabilecekleri için ve yapraklar birbirinin içine girdiği zaman çok fazla güneş de alamadıkları için yeterince verim artışı olmuyor. O yüzden sizlere de bu yöntemi mutlaka tavsiye ederim. Salatalıktan yüksek verim almak için ikinci önemli püf nokta ise mutlaka yaprak koltuklarından çıkan ilk meyveleri almak gerekiyor. Çünkü ilk meyveleri kopardığımız zaman fidemiz daha hızlı büyümüş oluyor ve de daha iyi gelişiyor. Fakat ilk meyveleri koparmadığımız zaman yukarıdaki meyvelerin kalitesi maalesef düşmüş oluyor ve de fide küçük kalmış oluyor, büyümüyor hızlı bir şekilde. Bakın hemen size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çıkan ilk meyveleri aldığım için bakın sonradan da çıkan bütün çiçekler yavaş yavaş meyveye dönüyor. Çünkü ilk meyveyi koparmadığımız zaman meyve fidenin gücünü alacağı için fidenin gelişimini yavaşlatıyor. Tabii bunu herkes yapmayabilir fakat ben kendi tecrübelerimle sizlere anlatmaya çalışıyorum. Üste çıkan bakın bütün çiçekler meyveye dönüştü. Böylelikle fidemiz hızlı bir şekilde yukarı doğru boyu uzamış oluyor ve meyve artışı da artmış oluyor. Şimdi sizlere ilk meyvesi koparılan fide gelişimi ile meyvesi koparılmayan fide gelişimi arasındaki farkı da yakından göstermek istiyorum. Bakın bu görmüş olduğunuz fide gördüğünüz gibi bakın gayet boyu uzamış ve güzel bir şekilde büyümüş. Aynı zamanda meyvesi de var. Bu fidenin ilk meyvelerini ben koparmıştım. Hemen size şöyle bir göstermek istiyorum bakın. Yanındaki görmüş olduğunuz fidenin ise bakın ilk meyvesini koparmadım. Üzerinde hemen duruyor. Ve hemen bu fidenin bakın boyunu ve gelişimini de göstermek istiyorum. Bakın fidenin gelişimi gördüğünüz gibi maalesef çok fazla olmadı. Çünkü ilk meyveler fidenin gücünü aldığı için fide gelişimini biraz daha yavaş ilerletmiş oluyor. O yüzden sizlere tavsiyem ilk meyveler ile koltuk arasında çıkan yaprakları koparmanız. Tabii şunu da belirtmek istiyorum. Ben sadece ilk meyveleri değil mutlaka bakın salatalıkların verim artışı için yaprak koltuklarından çıkan sürgünleri de koparıyorum. Böylelikle sadece yukarı doğru uzamış oluyor. Bunları da size tavsiye ederim. Yoksa yana doğru daha fazla sürgün verecektir ve böylelikle istediğimiz verimi almamış olacağız. Diğer önemli püf nokta ise salatalıkta tozlaşma önemlidir. Çünkü salatalıkta iki çeşit çiçek bulunuyor. Genelde herkesin rastlamış olduğu sıkıntılardan bir tanesi salatalık çiçeklerinin dökülmesi ve meyveye dönmemesi. Bunun nedeni ise salatalıkta hem dişi hem de erkek çiçek bulunmaktadır. Erkek çiçeğin dibinde sap bulunur fakat dişi çiçeğin hemen dibinde meyvesi bulunur. Yani salatalığı bulunur. Bakın bu görmüş olduğunuz bir erkek çiçektir ve bundan dolayı da meyvesi yoktur. Aslında erkek çiçekler dişi çiçeği mutlaka tozlaşması gerekiyor. Yani polenlemezse dişi çiçek
zamanla kuruyup dökülür ve meyveye dönmez. Yani çiçekleriniz dökülüyorsa bunun nedeni çiçeklerinizde tozlaşmanın olmamasıdır. Tozlaşma olması için de mutlaka bol arı ve böceklerin olması gerekiyor. Bu da tozlaşmayı kolaylaştırıyor. O yüzden biraz daha şehir ortamında, yani evde yetiştirdiğimiz çiçeklerde olmayabilir. Salatalıkta yüksek verim için diğer önemli püf nokta ise sulamaya çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü salatalık fidesi suyu çok sever. Susuz kaldığı zaman hemen yapraklarına bakarak bunu anlayabilirsiniz. Eğer yapraklar içe doğru kıvrılıyorsa ve küçülmeye başlıyorsa, salatalık fidesinin yapraklarının hemen dibinde tüylenmeler oluşuyorsa, bu salatalık fidenizin yeteri kadar su almadığını gösterir. Ben damıtma sistemiyle suluyorum. Bakın görüyorsunuz, hemen salatalıkların arasında boruları yerleştirdim. Fakat bu görmüş olduğunuz salatalıkları henüz ipe bağlamadım. Bunları da çubuklarla ya da ip ile yukarı bağlayacağım. Bu şekilde bakın, hemen iç içe girdikleri için yapraklarında sararmalar ve bir takım hastalıklar oluşabiliyor. Salatalıkta yüksek verim almak için toprağın mutlaka yeterli gübreyi almış olması gerekiyor. Ben özellikle salatalık ekimi yapmadan önce toprağa yanmış tavuk gübresi kullandım. Böylelikle toprağı daha verimli hale getirmiş olduk. Sizler de mutlaka buna dikkat edin. Gübreleme çünkü fidelerin yetişiminde önemlidir. Evet, diğer önemli nokta ise salatalıkta budama. Bakın, budama yaparken herhangi bir makas ya da bıçak kullanmanıza gerek yoktur. Direkt eliniz ile budama yapabilirsiniz. Ya da eğer yapacaksanız bıçağı dezenfekte etmenizi tavsiye ederim. Çünkü eğer bir hastalık varsa bulaşma riski de olacaktır. Şu anda iki farklı salatalık koparıyorum. Diğeri normal Türk salatalığı. Bu ise gördüğünüz gibi kornişon salatalık. Evet, bunun da budamamızı yapıyoruz. Umarım bu bilgiler sizler için faydalı olur. Videomu beğendiyseniz eğer hemen beğenilerinizi gösterebilirsiniz ve kanalıma abone değilseniz hemen abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Bol bol yorumlar yaparak yorumlarda sorular sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.